Ne karıştırıyorsunuz siz? Sen şimdi onunla... Evlisin sen! Soyadın Karahan. Duydun mu? Sen beni neyle suçluyorsun? Ana ol da kızına terbiye ver biraz. Evli barklı kadını öyle başka adamlar gelip kapısından alamaz. O kadar da uzun boylu değil Müzeyyen Hanım. Ne demek istiyorsun sen? Ne demekse o demek. Bize ters böyle şeyler. Ayağınızı denk alın. Ne oluyor lan? Kimse benim karıma çiçek gönderemez. Yapma dedim. Bırak dedim, ne yapıyorsun? Sus! Şunu koruma sakın. Çiçekleri Demet göndermiş. Bu mu aklına geldi şunu korumak için? Yapma. Mercan Yıldırım'ın mimarlığını üstlendiği Yıldırım Holding ve Nedir Keseroğlu'nun işbirliğiyle yapılacak hastanenin projesi, Ateş Karahan'ın düzenleyeceği büyük davette tanıtılacak. İş dünyası büyük bir merakla bu davete kilitlendi. Es çekiyorsun ha? Pişman olacaksın. Bak sana söz veriyorum. Yıldırımlara sırtını dönen kim varsa bir gün bu konağın kapısında köle olacak, köle. Aşk eşrol yapmana gerek yok. Ben zaten rahatım. Bu sadece bir mesaj. Benim olana kimse yaklaşmasın diye. Toprağını ben kazacağım onun. Ateşe dokunduğu, onunla yakınlaştığı her anın hesabını soracağım ondan. Nedir bu? Oku. Bu kadar acımasız olamazsın. Bu proje benim hayalimdi. Ne kadar çabaladığımı gördün. Watch a RAFTA in your favorite subtitle. Mobile viewers, click the top CC button to choose your subtitle language. Laptop and TV viewers, click the bottom CC button to select your subtitle language. Let's start the episode. Değerli misafirlerimiz, kıymetli dostlarımız. Bu akşam Eylül Hastanesi için burada toplanmış bulunuyoruz. Bizi gururlandırdınız ve onurlandırdınız. Ve sunumun geri kalanını yapması için Mercan Karahan'ı davet ediyorum. Buyurun Mercan Hanım. Bana bu acıyı yaşattın ya. Ben de seni hep bu acıyla hatırlayacağım. Hiç affetmeden. Sunum olmayacak mı? Neden gitti? Ulan Ateş Karahan, yine de yaptın.
Biz şimdi buna mı engel olduk? İnşaat iznini iptal ettirmiş. Aynen böyle Ateş Karahan. Sayende bir adım daha yaklaştım Mercan. Neden Eylül? Neden hastaneye bu adı verdin? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu proje benim hayatımın projesiydi. Sen karşıma geçmiş neden bu adı verdiğimi mi soruyorsun gerçekten? Proje çocukluğuma aitti. Anlamı çok büyüktü benim için. Ben bunun için mimar oldum. Ne demek şimdi bu? Ama sen her şeyi mahvettin. Hayallerimi yıktın. Çocukluğum diyor. Olabilir mi bu? Mutlu musun şimdi? Hı? Söyle mutlu musun? Söyle mutlu musun? Seni uyardım. İzin vermem dedim. Dinlemedin. Başına buyruk iş yaptın. Sonuçlarına katlanıyorsun şimdi. Neden tutunduğum her şeyi elimden alıyorsun? Bu kin ne bu öfke? Arkamdan her iş çevirdiğinde karşında beni bulacaksın. Gerçekten anlamıyorum. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Ben sana ne yaptım? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bırak. Artık ben de bilmiyorum ne istediğimi.
sadece çocukluğuma aitti. Anlamı çok büyüktü benim için. Ama sen her şeyi mahvettin. Hayallerimi yıktın. Söyle mutlu musun? Söyle mutlu musun? Yine dökmüşsün içine. Anlamıyorum. Niye Eylül'ün adını veriyor? Niye yapıyor bunu? Niye kardeşimi düşünüyor? Niye? Niye düşünmesin? Yahu kötü bir şey mi bu? Düşünmesin. Tamam sen de kızma hemen. Aslında ben de şaşırdım. Yalan söylemeyeceğim. Ama belli ki Mercan'da kardeşinin yeri farklı. Hem sen amacına ulaştın. Bak proje iptal oldu. Hala niye bu kadar iddetlisin? Hiç bakma bana öyle. Cevap bende değil, sende. Neden? Neden bu kadar öfkeliyim? Benim intikamım ona değil. Neden? Neden Eylül, neden? Öğrenmem lazım. Bir fırtınanın ortasında savrulup duruyorum. Senden uzaklaştıkça yolum yine sana çıkıyor. Neden? Neden dinmiyor bu fırtına? Başka bir şey var mı Zahide Hanım? Son bir şey daha var Ateş Bey. Nezir Bey sizinle toplantı istiyor. Talebinin reddedildiğini söyle. Daha önemli işlerim var. Peki başka bir şey var mıydı? Ateş Bey? Şimdi kapatmam gerek. Sen sormadan söyleyeyim. İşe gidiyorum. Ne işiymiş bu? Artık hayata geçirecek bir projen de yok. Şimdilik. Ne demek oluyor bu? Dün bana bir yıkım yaşattın. Ama bugün ayağa kalktım demek oluyor. Ne mutlu sana.
Dün mahvettiğin o proje var ya, benim için sadece para değildi. Manevi bir anlamı da vardı. Ama sen üstüne basıp geçtin. Manevi anlamı var derken... Neyi kastediyorsun? Sana bir açıklama yapmak istemiyorum. Ayrıca mecbur da değilim. Öğrenmek zorundayım. Efendim, Nasılsın? Merak ettim seni. Dün için çok üzgünüm. merak etme. Daha iyiyim. Ben de bunu duymayı bekliyordum. Senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Sakın sıkma canını. Birlikte çözeceğiz bu sorunu. Ben de inanıyorum buna. Pes etmek yok. Yıkılmak da yok. Ne yapıyorsun sen? Konuşma bitti. Ver telefonumu. Ver dedim. Ver dedim. Ver telefonumu. Alo? Ver dedim. Mercan, İşi bırakıyorsun. Ver şu telefonu. Konuşmayacaksın artık onunla. Nedenmiş o? Yapacak bir projen yok çünkü. Haliyle o adamla görüşmene de gerek yok. alo? Sen... Sen sadece yakıp yıkmayı biliyorsun değil mi? Anlamadığım bir şekilde öfkenin, nefretin esiri olmuşsun. Ama şunu iyi bil ki... Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. İstersen yık, istersen yak. Her yıktığında ayağa yeniden kalkacağım. Her yaktığında küllerimden yeniden doğacağım. Binlerce defa yapmam gerekse bile. Çözemiyorum neden böyle olduğunu, neden böyle yaptığını. Gıcıklık mı? Hı? Sabrımı zorlama. Çözemezsin. Aklın yetmez. Benimle inatlaşma. Kaybeden sen olursun. Kalbim yeter. Senin aklın da yener, merak etme. Sende bir kalp olmadığı için dengen gider. Tamam. Şirkete gitmeyeceğim. Sen kazandın. Şirkete gitmeyeceğim ama evden çalışacağım. Sende bir kalp olmadığı için Çiçek, o böreği de avuca koy kızım. Yaşar. Hastane projesi için yeni bir çözüm ortağı bulmamız gerekiyor. Geçmişte projeyle ilgilenen kim varsa arar mısın? Derhal işe koyuluyorum Mercan Hanım. Zaten uzun bir liste olacağını sanmıyorum. Sağ ol. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın kızım.
Nasılsın yavrum? İyiyim. Başka şansımız var mı sanki? Ateş Karahan iyice çizmeyi açtı. Her işimize taş koyup duruyor. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle. Ne yaparsa yapsın nafile. Ben bu oyunu bozacağım baba. O hastaneyi ne pahasına olursa olsun yapacağım. Görüyorsun değil mi? Haydar Yıldırım'ın kızı işte. Benim kızım güçlüdür. Kafasına koyduğu her şeyi yapar. Ama senin de yardımın gerek baba. Tanıdık varsa arar mısın lütfen? Şu ruhsat işini çözmemiz gerek. Nezir de bir yandan çözmeye çalışıyor ama iki taraftan ararsak daha da kolay çözülür iş. Biz gelince sustular. Kim bilir ne iş çeviriyorlar. Günaydın bizimkiler. Günaydın. 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 Günaydın oğlum. Afiyet olsun. Kalkıp çayları doldursana. Her sabah hatırlatmam mı gerekiyor? Hiç mi adap öğretmediler sana? Önce evin reisine doldurulur. Ekmeğinizi, suyunuzu o veriyor. Öğrettik Müzeyyen Hanım. Öğrettik. Hem de layığıyla öğrettik. Benim kızım nerede nasıl davranması gerektiğini bilir. Yeter. Ağız tadıyla kahvaltı edelim. Sağ ol kızım. Aman senin tadın kaçmasın. Sosyal medyaya baktınız mı hiç? Dün yaşanan fiyasko herkesin gündeminde. Davet var, lansman yok demiş biri. Biri de açılmadan kapanan hastane diye dalga geçmiş. Ne rezillik ama. Onlar geçsinler dalgalarını. Henüz hiçbir şey bitmedi. Hiç durmaz mısın sen? Proje iyi ama niye Murat'ın adını vermedin anlamadım. Abinin hatırasını yaşatırdın en azından. Projeye başladığımdan beri aklımdaki isim buydu anne. O yüzden değiştirmek istemedim. Ama ileride abimin adıyla anılacak bir proje daha yaparız.
Bravo sana. Hayatında ilk defa doğru bir karar vermişsin. İnsan böyle bir projede kendisi için anlamı olan birinin adını koyar. Eylül diye biri olsa hayatımızda anlayacağım. Ama yok. Sen biliyor musun kimmiş neymiş bu Eylül? Canım ben ne bileyim. Sen niye takıldın ki böyle saçma bir konuya? Eylül ya da Murat işte. Hastane nihayetinde bir işletme. Kâr mı edecek, zarar mı edecek ona bakmak lazım. Oğlum. Ateş. Oğlum ne yaptın? Ateş. Zehra! Zehra! Çabuk kaldır bu sofrayı. Oğlum kalktıysa hiç kimse yemeyecek. Çiçek buraya gel. Yardım et. Hepsini tek başıma mı toplayacağım? Toplatmasalar ne fark eder ki? Yiyecek hal mi kaldı? Ağzımızın tadını kaçırdılar yine. Neyse ben kulübe gidiyorum. Arabama da el koydular malum. Mecburen taksiye bineceğim. Rezilliğin bini bir para. Ah hey gidi Nermin hey. Sen bu durumlara düşecek kadın mıydın? Allah'ım sabır ver ya. Kızım. Ben bu ruhsat işini halledeceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Nazım'ın geçtiği birkaç kişi var. Önce onları arayacağım. İyi mi acaba? Davet derken bitti niyeyse. Ama var ya kesin bir şey oldu belli. Mercan Hanım çok üzgündü. Kötü bir haber almış gibiydi. Nezir Bey de zaten o gidince davet iptal oldu demiş. Hepsi çil yavrusu gibi dağılmışlar. Mercan Hanım'a nazar değdi. Gördün değil mi? Nasıl güzel dedim. Böyle peri kızı gibiydi. Hele Ateş Bey'le dansları herkes baka kaldı. Nazar değdi nazar. Yani başka ne olacak ki? Gözü olanın gözü çıksın inşallah. Çıksın aynı. Ve abin de sabahtan beri yok ha. Sabah erkenden çıktı gitti. Kahvaltı bile etmedi inanabiliyor musun? Allah Allah. Hı. Yine mi gıybet? Hı? Çeneniz işleyeceğine biraz eliniz işlesin. Şunları al gel acil. Sen niye uğraşıyorsun bizimle ya? Yerinde olsam benimle iyi geçinirdim. Yoksa seni pişman ederim. Oo. Hadi kızım. İşine bak. Biz de işimize bakalım. Seninle hiç anlaşamayacağız Zehra. Kötülerle işim yok benim. Haydi kızım haydi. Bu tehdit mi ediyor bizi? Ha? Ya anne Allah aşkına. Ne tehdit edecek o? Allah elinde kalacak ha sonunda. Değmez. Boş ver. İyi ben şunları bir alayım geleyim o zaman. Tamam kızım haydi. Terbiyesiz. Ateş. Bak böyle olmaz. Hadi bırak inadı bir bakayım. Kesiklerinse dikiş gerekebilir lütfen. Ben baktım. Dikişlik bir şey yok. Oğlum bir pansuman yapsaydık bari. Ay mikrop falan kapacak maazallah. Bir şey yok Müzeyyen anne. Pasa etmesen. İşte hep Yıldırımlar yüzünden bunlar. Onlar senin canını sıktıkça sen de bardağı sıktın tabii. Gördünüz değil mi? Ne Nermin hatırlıyor Eylül'ü ne de Haydar. Taş kalpli bunlar taş. Mercan da aklınca hastaneye Eylül'ün adını verip vicdanını rahatlatacak.
Ama o iş o kadar basit değil. Bir can aldı onlar. Eylül'ün başına gelenlerin hesabını verecekler. Hanımlar, bu konuyu daha fazla uzatmasak mı artık? Niyeymiş? Zaten bu yüzden burada değil miyiz? Yeter. Cemal, yapacak işlerimiz var hadi. Tamam. Ben şirkete gidecektim zaten. Anne sen de gelsene benimle. Çok kalmayacağım. AVM'ye geçeriz oradan da. Ha, iyi olur vallahi. Ben şirketi de görmemiştim zaten. Görelim bakalım nasıl bir yermiş. Eyvah. Müzeyyen Ana şirkete de el atarsa vallahi yandık biz kardeş. Hadi oradan. Niye yanacakmışsınız? Hay işiniz gücünüz laf ebeliği. Hadi size kolay gelsin. Ateş dün nasıl madar etti Mercan'ı? İçimin yağları eridi vallahi. Ateş bu. Yaptı yine yapacağını. Yaktı geçti. Mercan Hanım'ın projesi de puf diye berhava oldu. Beter olsun. Nefret ediyorum o kızdan. Ateş hiç evlenmeyecekti o kızla. Hata yaptı. Keşke daha fazla baskı kursaydık o zaman. Dinlerdi belki. Ateşi tanımıyormuş gibi konuşma. Bir şey kafasına koydum döndüremezsin onu. Mercan'ın Eylül için bir şey yapması Ateş'i etkiledi ama. Ben sana söyleyeyim. Doğru diyorsun. O kız kötü etkiledi Ateş'i. Zehir gibi de kafası var şeytanın. Şeytanı zapta gerek o zaman. İhale kapalı zarf usulü yapılacakmış. Yani ben derim ki ihaleye katılacak firmaları öncesinden bir inceleyelim. Ona göre teklifimizi yenileriz. Ne oldu? Sorun yok kardeş. Bunu ben hallederim. Pişman mısın? Baltaladığın proje. Eylül'ün adını yaşatacaktı. Yani bilseydin, hayır. İtiraf edeyim, ilk başta etkilendim biraz. Beklemiyordum. Belki de ondan. Ama bilseydim de bir şey değişmezdi. Yine engel olurdum. Bizim amacımız yıldırımlara darbe vurmak. Bazen düşündükçe iyi ki engel olmuşum diyorum. Nezir'in parasıyla kardeşim için bir şey yapılmasına izin vermem. Eylül'ün adını yaşatmak için onlara ihtiyacım yok. Zaten Eylül için bir sürü proje yaptık. Kardeşimin adı, sevgisi, özlemi her daim kalbimde zaten. Gerekirse bu projeyi ben yaparım. Peki kardeş, mesele bu değilse senin canını sıkan ne? Nezir, yıldırımlara finansal destek vermesine engel olmalıyız. Derdin bu mu sadece? Para mı? Bu. Başka ne olacak? Bana müsaade kardeş. Vakit dar. Şunu halletmem lazım. Benim bir odaya ihtiyacım var. Ne için? Çalışmak için tabii ki. Niçin olacak? Ben bugün burada çalışacağım. İstersen sen de çalışabilirsin. İzin veriyorum. Gerek yok. Ben kendime çalışacak sakin bir köşe bulurum.
Watch a Rafta in your favorite subtitle. Mobile viewers, click the top CC button to choose your subtitle language. Laptop and TV viewers, click the bottom CC button to select your subtitle language. Let's start the episode. Malik, Ya ödümü koparttın. ya korkma Çiçek benim. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ama biraz korkmuş olabilirim. Ya affedersin Çiçeğim, ben bir an freni şey yapamadım. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Affettim. Ben de biraz dalgınım da ondan. Ne oldu Çiçeğim? Neden dalgındın? Ha, ben bütün gece dün konuştuklarımızı düşündüm. Hı. Artık beklemeyelim. Anneme her şeyi söyleyelim. Eğer başkasından duyarsa seni de beni de yakar. Ya yakmakla kalmaz, silah çekip vurur vallahi. Yapar valla. E, İyi, hadi o zaman gidip konuşalım. vallahi mı? Konuşalım tabii, hem de hemen konuşalım. İyi, hadi. Ay, böyle olmaz. Olmaz böyle. Konağa yakınız zaten. Ben gideyim. Sen benim arkamdan gel, tamam mı? Tamam o zaman öyle yapalım. Görüşürüz. O zaman orada görüşürüz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi duruyorum sence? Ben senin gibi acımasız değilim. Canı yanan birine kayıtsız kalamam. Her şeyimi almış olabilirsin ama insanlığım hala bende. Kötü kesmişsin. Bir insan niye kendine bunu yapar anlamıyorum. Affedersin, acıttım değil mi? Şunu da saralım da enfekte olmasın. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun. İkimiz de sol elimizden yaralandık. Ne tesadüf ama. Aramızda şahane bir uyum var. Bay Bay yani saygıdan işte. Bilekliğin güzelmiş. Neden? Neden? Neden beğendin bilekliği? Bilmem, güzelmiş işte.
Projeyi ne yapacaksın? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Öyle bir hali mi var? Yok. Sabır taşı bile çatlar seninle. Ne çatlaması, parçalanır hatta. İşimi bozup sonra ne yapacağımı soruyorsun. Pes yani, bu kadarı da falan. Hala hayata geçirmek istiyorsan hastane projesini yapabilirsin. Ben yapmak istiyorum. Ama bazı şartlarım var. Tahmin etmeliydim. Ben de saf saf insafa geldin diye düşündüm. Birlikte çalışacağız. Ayrıca bu projedeki bütün maddi ve yasal haklarından feragat edeceksin. İnanmıyorum sana. Projemi gasp edeceksin yani, öyle mi? Paranın senin için önemli olmadığını söylüyordun. İşte sana fırsat. Teklifinle ilgilenmiyorum. Kendim bir çözüm yolu bulurum. Çözülmesi gereken bir ruhsat işi vardı da o yüzden aradım seni. Senin sağlam bağlantılarına ihtiyacım olacak. Halleder miyiz? Elimden bir şey gelmez Haydar. Ateş Karahan hilafına bir şey yapamam. Öğrenirse beni... İyi tamam kes. Senin iyiliğine kalmadık. Şimdi bır bır konuşursunuz arkamdan biliyorum. Ama şunu unutmayın, Haydar Yıldırım daha ölmedi. Hepiniz göreceksiniz, sen de. O eski defterler açılacak, hesap kesilecek. Kapat. Hayırdır, ne arıyorsun sen? Kulübe gitmedin mi? Gittim. Gittim de gitmez olaydım. İçeriye almadılar beni, inanabiliyor musun? Aidat ödenmediği için üyeliğim düşmüş. Rezil oldum herkese. Nermin. Cinlerim tepemde zaten, senin saçma sapan sorunlarınla uğraşamayacağım. Yürü içeri. İyi be, iyi, tamam. Size de hiçbir şey söylenmiyor. Çiçek, Berat nerede kızım? Ben dün geceden beri görmedim onu. Haber alamadım, merak ettim. Nerede bu çocuk? Ne oldu, bir şey mi oldu Berat'a? Ha, yok Binnaz teyze, korkma. Berat gayet iyi. Biraz işi var sadece. Anne, bizim sana söylemek istediğimiz önemli bir şey var. Binnaz teyze, beni bilirsin. İçkim yok, kumarım yok. Allah'a şükür. İşimde gücümde bir insanım. Hani dersiniz ya, iyi bir aile çocuğu. Ben de tam olarak öyleyim. Yani diyeceğim o ki... Berat! Berat oğlum ne oldu? Oğlum söylesene, ne oldu da? Abi ne oldu, söylesene. Oğlum ne bu hal, söylesene. Ne oldu Berat? Çok kötü şey oldu. Ne oldu? Arabayı vurdum. Hangi arabayı? Konan arabası.
Hoş geldiniz. Bize 2 sade kahve yap. Bol köpüklü. Tamam, hemen getiriyorum. İpin ucunu kaçırdık galiba. Ama çok güzel şeyler aldık. Hele şuna bayıldım. Bunu almasaydık içimde kalırdı vallahi. Pek de yakıştı benim güzel kızıma. Kuğu gibi oldun içinde. Çok güzel. Çok güzel. Hanımlar hoş geldiniz. Nasıl geçti alışverişiniz? Aldık işte bir şeyler. Ateş nerede? Eli nasıl oldu? İyi, sorun yok aslında, merak etme. Hem ona vız gelir böyle kesikler. Nihayet bugün şirkete gittim. Kimle konuştuysam Nezir'e geldi mevzu. Mercan'la araları çok iyiymiş. Canım çok sıkıldı. Sen de anne. Cemo'yu bilmiyormuş gibi. O böyle toplara girmez. Ateşten korkar o. Benim biraz işim vardı. Müsaadenizle. Bak böyle zor gördüğümde kaçar işte. Yakında bu kıza yenge de der o. Aslı. Kızım senin de dilinin kemiği yok. Ayıp. Neyse ben çok yoruldum. Odama çıkıp dinleneceğim. Küstün mü bana? Küsmek benim ne haddim Aslı? Aşk olsun. Ne öyle Hadmet? Niye sinirlendin ki şimdi bu kadar? Tamam Aslı, sorun yok. Uzatmayalım. Sen de o kız yüzünden tavır yapıyorsun bana. Ya ne alakası var Aslı? Tamam, küsmedim sana, sorun yok, uzatmayalım. Cemo. Bak sen de yapma böyle. Üzülürüm. Ateş de sırtını döndü zaten. Sen de sırtını dönme bana. Aslı, kimsenin sana sırtını döndüğü yok. Sen kendi kendine sırtını dönüyorsun. Nefretin deniz gibi dalgalarında boğuluyorsun. Sonra o dalgalarla başkalarını boğmaya kalkıyorsun. Yapma Aslı. Bir dur, bir bekle. Beklemeye zaman var mı gerçekten? Ne desem boş değil mi Aslı? Ne desem boş. Haklısın. Ayarlarımı bozdum biraz. Ama sen de beni anla. O kızı sürekli Ateş'in yanında görmek... Hepsi o kızın suçu. Benim bir suçum yok. Duygulara yenik düşüyorsun. O kızdan haz etmediğini biliyorum. Ama senin de bilmediğin bir şey var. O kızın bir suçu yok. İnanamıyorum sana ya. Aslı, ben öleceğimi bilsem de gördüklerimi söylerim. Ve benim gördüklerimle senin anlattıkların çok farklı.
Bağırıp çağırmadan önce beni bir dinle. Bu hastane işi benim için önemli. Bir nevi prestij projesi. Yani anlayacağın sadece para değil, itibar da kaybediyorum. Seni uyarmıştım. Bunun sorumlusu ben değilim. Hatta gitmen için açık çek verdim. Burnunun dikine gittin. Şimdi sonuçlarına katlanacaksın. Bu işte tek kaybeden ben değilim Ateş. Sen de kârdan zarar ediyorsun. Ayrıca bir kez daha düşünsen ne kaybedersin? Hem Mercan için de önemliydi. Nezir lütfen. Sorun çıksın istemiyorum. Ben de sorun çıksın diye gelmedim zaten. Aksine çözüm aramak için buradayım. Ateşe dar bir bakış açısının olduğunu söylüyorum. Ayrıca tek bir hedefe yürümek riskli. Yatırımları çeşitlendirmek lazım. En azından bir hedefim var. Vapur gemi gibi oradan oraya savrulmuyorum. Kaşifler de böyle yapmaz mı? Belki de kendime yeni rotalar arıyorumdur. O zaman kaybolmaya mahkumsun. Sen yeni rotalar ararken ben hedefe varmış olacağım. Kaybolmak bazen iyidir. Hayatta macera da lazım sana. Aksi sıkıcı oluyor. Yol senin için macera olabilir. Benim için sadece amaç. Ben yolcuyum. Yol biter. Yolculuk bitmez. Yeter. Daha önemli işlerim var. Bir şey diyeyim mi? Senin düşmana falan ihtiyacın yok ya. Kendi kendini bitireceksin. Ben de zevkle izleyeceğim. Bu proje için görüşmem var. Her şey bitmiş değil. İşim bittiğinde yanına uğrarım. Neler yapabileceğimize bakarız. Görüşürüz Mercan. Seninle de görüşeceğiz. Sonun benim elimden olacak. Bu sefer kaçışın yok. Sabah yaptığım teklif hala geçerli. O projeyi istiyorum. Aklın varsa fikrimi değiştirmeden kabul edersin. Çünkü o adamla çalışmana izin vermeyeceğim. Herhalde anlamışsındır artık. Bir şey yapacağım diyorsam yaparım. Alo, Yaşar. Ne olur bana güzel haberlerin olduğunu söyle. Babamdan ses çıkmıyor. Tek umudum sensin. Üzgünüm Mercan Hanım. Yani bu irtibatta olduğumuz 4 şirketle de iletişime geçtim ama sıcak bakmıyorlar. 2 tanesi lansmandaki başarısızlığı öne sürdü. Diğerleri de zaten Ateş Karahan'ın destek vermediği bir işte olmak istemediğini söylediler. Yine de teşekkürler. Sen elinden geleni yaptın. Paranın senin için önemli olmadığını söylüyordun. Mercan, beni unutmazsın deme. Asla. Seni nasıl unutabilirim ki Eylül? Söz veriyorum, hatırlayacağım. Sen de beni unutmazsın, değil mi? Ben de seni unutmayacağım. Söz. Bu kadar yaklaşmışken vazgeçemem. Elimden geleni yapacağım.
Dinliyorum. Tahminlerin doğru çıktı. Haydar'la Mercan kapı kapı dolaşmışlar. Ama olumsuz yanıt aldılar. Herkesin hakkından geldik. Ama Nezir hala net ediyor. Nikah masasından evleneceği kızı kaçırdığımızdan olabilir mi acaba? Kardeş hiç öyle alev alev bakma bana. Ben gördüğümü söylüyorum. Bir Adana kebap olmasa da bu da acı bir gerçek. Hem sen söyle, yaşanmadı mı bütün bu olanlar? Bu konu kapandı. Bir daha da açılmasın. O artık benim karım. Ya tamam kapansın kapanmasına da. Sus benim de dilim şişti. Söylemesem olmaz. Hem sen niye bu kadar takıntılısın bu adama? Haydar değil miydi bizim hedefimiz? Sabah yaptığım teklif hala geçerli. O projeyi istiyorum. Aklın varsa fikrimi değiştirmeden kabul edersin. Nezir'i görmeyi bırak, adını duyduğunda bile ayarlarım bozuluyor. Bence bu iş parayla projeyle ilgili değil. Ne ima ediyorsun? İma etmiyorum kardeş, gördüklerimi söylüyorum ben. Bana ister kız ister kızma, farkında değilsin sen. Neyin farkında değilmişim? Buraya kor düşmüş bir kere kardeş. Buraya kor düşmüş bir kere kardeş. Senin bu adama hiddetinde, nefretinde bundan. Sen basbayağı kıskanıyorsun Mercan'ı Nezir'den. Sen basbayağı kıskanıyorsun Mercan'ı Nezir'den. Sen basbayağı kıskanıyorsun Mercan'ı Nezir'den. Yeni bölümleri bekleyemiyor musunuz? Katıl butonuna tıklayarak üyemiz olun. Bölümleri istediğiniz altyazı seçeneğiyle herkesten önce izleyin. Hadi, ne bekliyorsunuz? Senin ne işin var burada? Konuşmamız gerek. Teklifini düşündüm ve konuşmaya geldim. Bu mu? Bunu mu konuşacaktın? Başka ne olsun istiyordun? Hastaneyle ilgili.
Sana kapı çalmayı öğretmediler mi? Her şeyi bildiğini sanıp hiçbir şey bilmediğine bir örnek daha. Kapı dinlenmez, çalınır. Kapı falan dinlemedim ben. Seninle konuşmaya geldim. Ama pardon, seninle konuşulmadığını unutmuşum. Buraya kor düşmüş bir kere kardeş. Senin bu adama hiddetinde, nefretinde bundan. Sen basbayağı kıskanıyorsun Mercan'ı Nezir'den. Söyle ne söyleyeceksin? Daha sonra. Sakinleş önce bir sen. Sakinim. Bu mu sakin halin? Sakinim, tamam. Söyle. Hastane projesi. Benim için manevi yönden çok önemli. Çok önceden kendime verdiğim sözle ilgili bu. Evet, sana öfkem çok büyük. Ama bu proje bu öfkenin gerisinde kalmayacak kadar, onunla kirletilmeyecek kadar değerli benim için. Bu projeye başlarken amacım hem kendime verdiğim sözü tutmak hem de senden kurtulmaktı. Elbet bir gün senden kurtulacağım. Ama hastanenin o güne dek beklemesini istemiyorum. Yani? Yani teklifini kabul ediyorum. Ne yaparsan yap, bu projeden hiçbir maddi çıkar sağlayamayacaksın. Biliyorum. Para benim için şu anda çok önemli olsa da bazı şeyler her zaman, her anlamda daha değerlidir. Bu kadardı. Bu projeye başlarken amacım hem kendime verdiğim sözü tutmak hem de senden kurtulmaktı. Elbet bir gün senden kurtulacağım. Ama hastanenin o güne dek beklemesini istemiyorum. Nedir bu başımıza gelenler? Anne ya, üzülme ha. Bak ilk borcumuzu nasıl ödedik? Bunu da bir şekilde hallederiz ha. Haklısın kızım. Borcumuzu ödedik. Arabayı da yaptırırız değil mi? Yaptırırız anneciğim, yaptırırız. Yaptırırız değil mi oğlum? Siz niye bakıyorsunuz öyle birbirinize? Abi, Malik. Oğlum, başka bir şey yok değil mi? Ha? Yok desene oğlum. Aslında Berat size bir şey söylemek istiyor ama... Oğlum. Oğlum bak. Başka bir şey daha olduysa Allah aşkına şu anda söyle. Benim daha sonrasında başka bir belayı kaldıracak durumum yok. Kalbim dayanmaz artık. Demin. O gelince yarım kaldı. Onunla aramızı ima ettiğin gibi bir şey olamaz. Kıskanmak diye bir şey yok yani. Biz buraya son oyunu oynamaya geldik. Kor düşmüş diyorsun. Benim içimde tek bir ateşe yer var kardeşim. O da intikam ateşi.
O düşmanımın kızı. Yani ondan bana olsa yine düşman olur. Hayat var Cemal. İkimizin arasında çok acı bir hayat var. O benim oyunumda bir piyon sadece. Bugün var, oyun bitince yok. Bunu böyle bil, bir daha da bunun muhabbetini yapma. Ah kardeş ah. İyi hoş dersin de. Beni bilirsin. Ben sadece doğru bildiğimi söylerim. Ben de doğru bildiklerin yanlış diyorum sana. Eyvallah. Yani sen öyle diyorsan. Hadi yürü yürü yürü. Cemal, Emret Hanım. Ateş'le konuşmalarınızı duydum. Ne oluyor oğlum? Ne yaptı Ateş? Mercan'la bir mevzu mu var? Oho. Aşk olsun Müzeyyen Ana ya. Bunca yıldır beraberiz. Sen ne zaman benim laf taşıdığımı gördün? Delikanlığa yakışır mı? Hem de kardeşin arkasından. Oğlum sen beni yanlış anladın. Ben Ateş'in iyiliği için soruyorum. Üstümüze düşen bir şey varsa yardımcı olalım. Ana o zaman bana değil ona soracaksın. Ben kimsenin sırrında derdinde başkasına taşımam. Bak bunu düşmanlarım bile bilir. Sen gelmişsin bana. Neyse ana. Ne sen sordun ne ben duydum. Ah benim iyi yürekli evlatlarım. Düşmanlarımız her kötülüğe çoktan teşne. Siz hala delikanlılık diyorsunuz. Bu iyi niyetiniz yüzünden merdin sonu namerdin elinden olacak. Oğlum sen beni öldür da. Ya nasıl olsa ölümüm senin elinden olacak. Ha şimdi öldür. İkimiz de tez evden kurtulalım da. Anne, al şundan bir kuyudum içen. Kızım sen bana zehir getir ya. Ben ne yapayım suyu? Allah seni bildiği gibi yapsın Berat. Hem borcu ödemedin hem gittin arabayı çarptın. Ya koskoca Karahan'dan arabasını taksiye çıkartmak da nedir ya? Ya duyarlarsa biz ne ederiz? Anne yapma böyle vallahi bak sana bir şey olacak diye korkuyorum ha. Ya abi sen de nasıl yaptın aklım almıyor ki. Ya kızım sen şimdi niye annemi körüklüyorsun ya? Bir şey olacak kadına senin yüzünden. Ay pes yani abi. Sen yap suçu benim üstüme at. Oğlum sende akıl mı kalmadı da? Ya anne. Ya ne olduysa benim iyi niyetimden oldu. Borcu kapatmak için çocukluk arkadaşımıza güvendik. Kazık yedik. Ek iş yapayım dedim, rahat edelim, kurtulalım dedim. Kaza yaptım. Ya ben iyi bir şeyler olsun dedikçe dibe battım. Ben ne yapayım? Battın bizi de batırdın. Nasıl çıkacağız bakalım? O bankalar yarın öbür gün gelir kapımıza dayanır. Bizi burada bulabilirlerse tabii. O Ateş de Müzeyyen cadısı da duyarlarsa yemin ederim 2 dakika bizi burada durdurmazlar da. Sakin ol. Binnaz teyze buluruz bir çaresini öyle demeyin. Bulacağız bir çözüm. He. Buluruz bir çözüm diyor. Çözecekmişiz. Çözeriz diyor da. Yüzyıllar geçse de hiçbir şey değişmemiş. Kadın o zaman da aynı şeyi söylemiş. Evlilikte mutluluk şans işi. Diyorum ben ya. Dengemi bozdu bu adam benim. Mercan. Projeyle alakalı bazı düzenlemeler düşündüm. Senin de çok hoşuna gidecek. Nizir, benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Ben şirkete geri döndüm. Yani artık birlikte çalışamayacağız. Ani oldu, kusura bakma ama öyle olması gerekti. Anlıyorum.
Sıkma canını. Hayatının bu döneminde olanlardan hiçbirinden sen sorumlu değilsin. Yok. İlla dayak yiyecek. O düşmanımın kızı. Yani ondan bana olsa yine düşman olur. Onunla aramızda hayat var Cemal. Acı bir hayat. O benim intikam oyununda sadece bir piyon. Bugün var, oyun bitince yok. Ama o adama güvenemeyeceğini biliyorsun değil mi? Sana ne derse desin o adama sakın inanma. İstediği zaman her şeyi çiğneyip geçtiğini kendi gözlerinde görsün. Beni dışarı atmadan git hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Önce projeyi iptal edip sonra da geri almakla neyin nesi? Öyle uygun gördüm. Karım artık şirkete geri döndü. Benimle. Yani ait olduğu yerde çalışacak. İş bahanen kalmadı artık. Dolanma daha fazla ayağımın altında. Görüyorsun değil mi? Yol yakınken bütün yolları bana çıktı. Ben artık yok oldum. Alo. Bana sağlam adamlarından birini seç. Hem takip hem temizlik. Sen kabalıktan zevk alıyorsun belli. İnsanlara layık olduğu gibi davranıyorum. Yok. Ben seni asla anlamayacağım. Senin içinde kimsede görmediğim bir nefret var. Her şeye, herkese karşı. Böyle yaşanmaz ki. İstediğini aldın. Her şey senin istediğin gibi oluyor. Daha ne? Her şey değil. Sen o adamla görüşüp konuşmaya devam ediyorsun. Sana yapma diyorum, hala yapıyorsun. Ne halin varsa gör. Ne istiyorsan onu yap. Benim sınavım seni anlamak herhalde. Ne halin varsa gör. Madem istediğimi yapacağım, bu hareketler ne? Gel ki takılı zorba adam. Höt höt. Kolay gelsin Çiçek. Sağ olun Mercan Hanım. Sana bir şey soracağım. Bodrum'daki eski eşyalar nereye kondu? Müzeyyen Hanım'ın emriyle depoya kaldırıldı. Peki, anladım. Sen iyi misin? Hasta falan mısın? Bir şeyin mi var? Yok, iyiyim ya, iyiyim. Ben de geleyim size yardım edeyim. Emin misin? Eminim, sıkıntı yok. Peki.
Müzeyyen Hanım'a dedik bu eşyaları buraya koyarsak nemlenir diye ama dinlemedi ki. Mahvolmuş bu fotoğraflar. Bir başka bir isteğiniz yoksa Mercan Hanım ben çıkayım. Olur çık sen dinlen biraz. Ne saklıyorsun? Hiçbir şey Göster ne saklıyorsun. göstermeyeceğim. Almasını bilirim ben. Kolaysa al o zaman. Çocukluk arkadaşlarım. Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum. Çok gülmüştük, çok eğlenmiştik o gün. Çocuklar, hadi poz verin bakayım. Poz verin, yaklaşın birbirinize. Çekiyorum, çekiyorum. Mutlu hatırlıyorum onları hep. Hayatımın en içten gülüşleriydi herhalde. Hele Eylül. O kadar içten gülerdi ki. Bilmiyorum. Belki çok yalnız bir çocuk olduğumdan. İnsan o yaşta çok bir şey hatırlamıyor. Galiba o dönem bana o kadar iyi gelmişler ki. Sürekli zihnimde canlanıyorlar. Keşke burada olsalar. Yine böyle gülsek.
Mercan. 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 Mercan iyi misin Mercan? Mercan! Mercan. Çekil! Ne oldu? Bırak! Ne yaptı bu kızıma? Kaldır. Al götür. Onlara bulaşma dedikçe yanlarından ayrılmıyor. Ne yaptınız kızıma? Ne yaptınız Mercan'ıma? Kızıma ne yaptın? Al. Ne yaptınız kızıma? Benim kızıma. He? Ne yaptınız? Benim kızıma. Nereye? Ne oldu? Mercan! Mercan. Çekil! Ne oldu? Bırak! Kızıma ne yaptın? Ne yaptınız kızıma? Ne yaptınız Mercan'ıma? Kızıma ne yaptın? Biz seninle bu kadar farklıyız işte. Senin çocukluğunu hatırladığın her şey benim için yara. Bu dünyada yapacağım son şey bile olsa... seni buna pişmanlayacağım Haydar. Çocukluğumu çaldın. Kardeşimi çaldın. Ay, öldüm yorgunluktan. İşimiz daha yeni bitti. Kızım kapıyı niye kapatmadın? Abim geliyor. Berat sakın bana ses etme, zaten canım burnumda. Tamam annem. Etmem. Anne. Yapmasam mı böyle? Allah bak hasta falan oluverir. Bir şey olmaz. Burnu sürtünsün biraz. Vallahi bıktım ha düşünmekten. Onu düşün, bunu düşün. Anne ya. Hallederiz. Nasıl kuzum, nasıl? Ben sana bir kahve yapayım mı? Hem yorgunluğunu alır. İstemem. Zaten uykularım kaçıyor düşünmekten. Daha da kaçmasın. Yapayım kız ha. Ne olacak kaçsın. Çiçek. Hı. Hasta falan olmaz değil mi bu düşünmekten? Oy canım annem kıyamaz da bize hiç. Olmaz olmaz sen merak etme. Ama sen de hasta olma tamam mı? Yapıyorum kaybolu. Yap haydi bakalım. O oda yanlış oda Ateş. Ama bütün bu tantana bitip evimize döndüğümüzde doğru odayı bulacaksın. O kızın aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Sen hep benimdin. Hep benim kalacaksın.
Yaşlanmak kötü derler. Tüm övgüler gençliğe düzülür. Ama yaşlılar aşktan ve şehvetten arındıkları için mantıklı düşünürler. Duygularının esiri olmadan doğru karar verirler. İşte Ateş de gençliği yüzünden beni dinlemeyip burnunun dikine gidiyor. Ama yürüdüğü yol onu yanlışa sürüklüyor. Duygularıyla hareket eden insanlar yanlışa sürüklenir. Yakmak isterken yanan sen olursun. Haklısın anne. Ama ben haklı değil. Mutlu olmak istiyorum. Ama ben haklı değil. Mutlu olmak istiyorum. İyisin değil mi? Yok bir şey. Hastanenin adı. Neden Eylül? O fotoğrafta arkadaşlarım. O çok güzel gülen kızın adı Eylül. Çocukluk arkadaşın adını hastaneye vermek istiyorsun yani. Neden? Bilmiyorum. Yalnız bir çocuktum. Sürekli korunan, gözetilen. Bir tek onlar vardı yanımda. Söz vermiştik birbirimize çocukken. Asla unutmayacağız birbirimizi diye. Belki ondan, belki de başka bir şeyden bilmiyorum dediğim gibi. Bunu anlamak zor. Bazen bir şey olur ve senin kaderin olduğunu anlarsın ya. Öyle bir şey herhalde bu. Nerede onlar şimdi? Bunu çocukken babama çok sordum. Dedelerine gidecekler ve dönmeyecekler dedi bir daha. Gerçekten de dönmediler. Dönmedi. Çünkü baban yüzünden öldü. Ve onları hep özledim. Eylül çok net bende. Ama oğlanı tam hatırlayamıyorum. Adı... Mahir, Kadir gibi bir şeydi herhalde. Oysa ben seni hiç unutmadım. Haydar sayesinde.
Tahir. Tahir. Eylül'ün abisinin adı. Tahir, hatırladım. Rüyamda gördüm. Tahir geliyor, yatağın ucuna oturuyor, sessizce beni izliyor. Sonra saçım yüzüme düşmüş. Usulca onu alıyor önce. Sonra da üzerimi örtüp oradan ayrılıyor. Dün çok lafı geçmiş diyedir. Önemseme. Çalışanların çocukları belli ki. Bu onları önemsiz yapmıyor. Tahir ve Eylül hakkında doğru konuş. Al anneciğim. Sağ ol kızım. Şu arabayı da bir an evvel tamir ettirmek lazım. Da hangi parayla? Oh. Bu yaşımda bu elin malıyla sınandım ya. Ben bunları göreceğim ama öyleydim daha iyi. Anne, ya tamam kötü bir şey ama ölmek falan ne demek ya? Yani bak halledeceğiz bir şekilde, tamam mı? Hı? Toparla kendini. Çiçek, bu Zehra'nın bunu duymaması lazım. Bu gider içeriye söylerse vallahi 2 dakika tutmazlar bizi burada. Doğru. Gel oğlum gel. Gördün mü başımıza gelenleri? Yani sen artık üzme kendini Binnaz teyze. Yani bugün ağlanır, yarın yine gülünür. Ama bir şey de yapmak lazım tabii. Ya böyle saklanmaz. İlla ki duyulacak. Yok. Yok oğlum sonuna kadar saklayacağız. Koskoca yıldırımlara bunu yapan bizi sinek gibi ezoverirler vallahi ayaklarının altında. Ya ben Ateş Bey'in öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani konuşsak anlar bence. Ya kızar belki. Maaştan keser. Onda da haklı olur tabii. Orası öyle. Doğru. Doğru da senin bu arabayı verdiğini duyarlarsa seni de işten kovarlar. Çocuğun da başını belaya soktun Berat Efendi. Ananı üzdüğün yetmedi. Gittin ha bu gurbetteki çocuğu da mı üzüyorsun? Ya siz beni düşünmeyin. Ya borç kapansın. Önemli olan o. Ben bakarım başımın çaresine. Bir yol bulacağız. Çiçek, kızım sen şu nohutları bir süz de haydi onları tencereye koyalım bir an önce. Tamam anneciğim. Şimdi nerede o zaman? Ben onları bir halledeyim. Ben de arabaya bakacaktım. Görüşürüz. Nasıl olacak ben anlamıyorum ya.
Yani Bir şey olmaz, hiç merak etme, hallederiz bir şekilde. olur işte. Hep olmayacak diyorsun sonra olur. Olacaksa Mercan Hanım şirkete geri dönüyormuş. Zaten neden ayrıldığını da hiç anlamadım ki. Ya Mercan Hanım çok iyi bir yöneticidir. Üstelik işinde de çok iyidir. Yani açıkça söylemek gerekirse Ateş Bey'in vardır bebeği de aldığında da çıkarttığında da. Yanılıyorsunuz. Selam, nasılsınız? Demet Hanım hoş geldiniz. Sağ olun, ben de çok iyiyim. Mercan Hanım şirkete geri dönüyormuş. Siz de sevinirsiniz diye haber vereyim dedim. Bırak ya. Bütün haberleri tek seferde verdin tek nefeste. Bize de bıraksaydın ha. Aa. Çok iyiymiş gerçekten. Siz burada dikilip kim gelmiş kim gitmiş bunu mu konuşuyorsunuz? Hadi işinizin başına. Burak, hadi. Hadi. Tamam. Görüşürüz Demet Hanım. Abi, niye bağırıyorsun insanlara? Demet başlama yine yemek muhabbetlerine. Öyle ama. Hem sen biliyor muydun Mercan'ın döndüğünü? Pes. Madem biliyordun niye daha önceden söylemedin bana abi? Mercan'ın Ateş'le çalışmaya başlaması sevinilecek bir haber mi? Herif deli. Mercan'a zarar veriyor. Söyle. İşin ehli mi? Tamam. Beklesin hazırda. Her şey bitmiş değil. Kurşunlarımız bitmedi hala. Parayı bulup arabayı halledemezsek kovulacağız. Kovulunca da görüşemeyeceğiz. öyle bir şey olmayacak. Ben halledeceğim bir şekilde. Piyangodan para mı çıkacak? Tam işleri halletmişken. Ah abi ya. Ne yapsın o da? Bir çare bulayım diye. Sen niye bir şey söylemedin? Abine. Ya beni de çok dinlerdi zaten ya. Dinlemez, haklısın. Durumlar böyleyken ilişkimizi de açıklayamayız. Kısa sürdü mutluluğumuz. En kısa zamanda araba eski haline dönecek. Parayı bulacağız bir şekilde. Öyle mutluluğumuz da kısa falan sürmeyecek. Tamam mı? Üzülme sen. Bunlar böyle kafa kafaya verdiklerine göre kesin bir iş çeviriyorlar. Bakalım neymiş? Anne, babam nerede? Bilmiyorum. Erkenden çıkıp gitti bir yerlere işte. Anne. Eylül ve Tahir nerede? Kim? Eylül ile Tahir. Kim ki onlar? Hani çocukluğumda burada kalıyorlardı bir süre. Ne bileyim ben kızım, neredeler? Nereden çıktı şimdi bu nostalji rüzgarları sabah sabah? Eski bir fotoğrafımızı buldum da. Babana sor. Bilirse babam bilir. Öyle yaparım. Tamam.
Sen aşağıda bekle. Emredersin. Tamam. Dün çok lafı geçmiş diyedir. Önemseme. Çalışanların çocukları belli ki. Bu onları önemsiz yapmaz. Tahir ve Eylül hakkında doğru konuş. İlla gel döv beni diyor. Lan kadın evli evli. Ben de telefonumu arıyordum. Sende ne işi var? Burada unutmuşsun. Eşyalarına sahip çık. Yine ne oldu? Şirkete gidiyorsan beni de götür. İşlere bakarım. Kaybettiğim zamanı telafi edeyim. Biraz işim var. Sonra gelip seni alacağım. Şirkete beraber gideceğiz. İşin varsa dönme sen. Ben kendim giderim. Sana gelip seni alacağım dedim. Patronun da, kocan da benim. Unutma. Ne zaman bitecek bu çile? Kaç gün oldu? Ne zaman dolacak bu 187 gün? Baba, Kızım, hayrola? sana Tahir'i soracaktım ya ben. Gerçi Eylül'ü hatırlamadığını söyledin ama Tahir Eylül'ün abisi anne. Tahir mi? Bırak kardeşimi. Doktora gideceğiz, bırak. Bırak kardeşimi. Çekil lan. Bırak. Bırak kardeşimi. Çekil, bırak. Bırak lan. Kardeşim bırak. Bırak dedim sana. Sen, hayır. Geri ver. Abi. 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 Bırak şunu. Hadi. Hayır. Hayır. Eylül'ümü verin. Kardeşimi geri verin. Evet, sen şimdi Tahir deyince hatırladım kızım. Ne oldu, niye sordun? Eski fotoğraflara bakıyordum. Aklıma geldiler. Şimdi neredeler? Ne yapıyorlar? Senin bir bilgin var mı? Kızım daha önce de sordum, sana söyledim ya. Dedelerine gitti onlar. Tamam da nerede dedeleri? Numaraları falan yok mu? İletişime geçmek istiyorum ben. Ya iletişim kurup ne yapacaksın kızım? Konakta izleri bile kalmadı. Bende var ama izleri baba. Onları bulmak istiyorum. Eylül öldü kızım. Yani hastalıktan öldü. Tahir nerede ne yapıyor onu da bilmiyorum. Sen üzülmeyesin diye sakladım senden şimdiye kadar. Nasıl? Eylül. Eylül ölmüş mü? Hı. Tamamdır Selim Usta. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim.
Kolay gelsin. Ne diyor? Ya Selim Usta indirim yaptı ama. Araba pahalı olduğu için o da tuzlu oluyor. Öyle bir para hiçbirimizde yok. Kredi borcunu düşününce de aklıma bir çare geliyor ama. Tefeciye mi gitsem? Ha, şahtık şahbaz olduk. Oğlum tefeci falan yok sakın ha. Gördün işte Murat tefecileri dolandı da başına neler geldi. Sakın Berat, sakın. Bak yemin ediyorum sana hakkımı helal etmem. Seni kendim gebertirim ha. Tövbe tövbe. Bu saatten sonra bir de evlatla mı sınanacağım? Sakın diyorum sana ha. Ona göre. Ya tamam anacığım ya, tamam. Yemin ver bana Berat. Gitmeyeceksin tefeciye falan. Ya tamam anacığım ya, tamam dedik. Yeminler falan o kadar uzun boylu değil daha anacığım ya. Tamam bir çukura düştüm. Daha da düşmem, korkma. Aman diyeyim oğlum. Uzak dur tamam mı? Karahanlardan biri öğrenmeden bu meseleyi çözmemiz gerek. Çiçek doğru söylüyor. Hem ne demişler? İllik temserru, Rabbine sehel emru. Yani? Yani işini gizli tutan muradına çabucak erir demek. Abim bütün sözlerini tutmaya çalışıyor Eylül. Ne dedim sana? Hep geleceğim yanına, hiç yalnız bırakmayacağım seni dedim. Bak, geliyorum. Kahrolsam da, yansam da geliyorum. Asıl sözümü de tutuyorum. İntikamını alıyorum onlardan. Bize çektirdiklerinin 1000 katını çektiriyorum onlara. Son darbeyi vurduktan sonra da geleceğim. Başardım kardeşim diyeceğim. Artık rahat uyu. O küçük masum kızın intikamını aldım diyeceğim. Mutluluğu elimizden alanlara mutsuzluğu tattıracağım. Sevdiklerini alacağım onların. Ki bizi daha iyi anlasınlar. Bak. Kimse gülüşünü unutmuyor. Çünkü çok güzel gülerdin. Sen gülünce insanın yüreği gülerdi. Ama ben gözyaşlarını da unutmuyorum.
İçimi parçalayan o gözyaşlarını asla unutmuyorum Eylül. Selam Araf'ta hayranları, hoş geldiniz. Eğer siz de tam bir Araf'ta tutkunuysanız bölümleri herkesten önce izleyebilirsiniz. Şimdi size nasıl üye olabileceğinizi anlatayım. Öncelikle katıl butonuna tıklayın, paketinizi seçin ve izlemeye başlayabilirsiniz. Siz de artık Araf'ta ailesinin bir üyesi oluyorsunuz. Teşekkür ederiz desteğiniz için. Keyifli seyirler. Eylül. Canım Eylül. Bu kadar küçük yaşta gitmek bir büyük haksızlık sana. Ben bilmiyordum. Babam benden saklamış. Ama hep kalbimdeydin. Hiç unutmadım seni. Hiç unutmadım. Hiç unutmadım. Gerçekten üzülüyor musun? Sen Haydar'ın kızı mısın? Bazen şüphe duyuyorum. Canım Eylül. Ateş niye böyle bir şey yapsın anlamıyorum. Var bir derdi ama ben de çözemedim. Şahin keşke ölmeden önce konuşabilseydi. İşimiz kolaylaşırdı. Ateşi ona gebertirirdik. Aradan da güzelce sıyrılırdık. Sonu benim elimden olacak ama az kaldı. Sabrediyorum. Zamanı var. Hele derdi neymiş önce onu bir öğrenelim. Zaten Şahin'in öyle bir anda aramıza girmesi hiç normal değil. Hele sevkiyat listesinin tamamının Ateş'in elinde olmasına ne diyeceksin? Duygusal zırvalıklar insanı zayıflatır. Gardını düşürür. Ben de bu tuzağa düştüm işte. Yaşlanıyorsun Haydar. Önce Ateş, sonra Şahin.
ikisinin arasında bağ olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Ya kimin aklına gelirdi? Kimin aklına gelirdi? Hala emin değiliz. Ama andım olsun şuraya yazıyorum bak. Bu sözleşme bitsin. Bana ait olanları geri alayım. Haydar Yıldırım'ın gerçek yüzünü göstereceğim onlara. Hadi. O güne kadar sabredemeyebilirim. Nezir. Dur. Ölüm onun için kurtuluş olur. Her insan zayıftır. Zayıf noktası vardır. Zafiyeti vardır. Ateşin de bir zafiyeti vardır illaki. Ya da geçmişte karıştığı kirli bir işler falan. Önce bunları araştırmak lazım. Araştırmaya falan gerek yok. Daha fazla güçlenmeden ezmek lazım başından. Yoksa tepemize binecek. Sana bekle diyorum, sabret. Ateşte çalıştığını düşündüğüm biri var. Emin olmaya çalışıyorum. Hislerimde yanılmazsam elimize büyük bir koz geçecek. Her şeyin bir zamanı var. Unutma. Amacı ne bu adamın? Sözleşmeyi iptal etmek için elinde bin bir türlü yol var. Şirketi ele geçirmek de olmaz. Çok parası var. Senin şirketine de ihtiyacı yok. Benim de onun keyfini bekleyecek tahammülüm yok. Ben kalkayım. Ateşi sinir etmek gibi güzel bir işim var bugün. Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Evden mezarlığa gittiğini söylediler. Buralar tenha olur. O yüzden geldim. Teşekkür ederim. Eylül. Öldüğünü daha bugün öğrendim. Çok üzücü. Tuhaf değil mi? Doğru dürüst hatırlamadığım birinin beni bu kadar derinden etkilemesi. Çocukluğum ölmüş gibi hissediyorum. Her şey hayal meyal girip çıkıyor aklıma. Bazen bütün bu yaşananlar gerçek miydi yoksa kendi çocuk dünyamda mı yarattım bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey bana hep iyi şeyler hissettirdikleri. Hatırasını yaşatmak için hastaneye ismini vermek istemiştim. Sanki içime doğmuş gibi. Çocuklara ölüm hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Sağ ol.
Gidelim. Yine gelirim. Çocukluğum. Yine gelirim. Abisine ne oldu acaba? Tahir. Eylül'ün abisi. Kardeşine çok düşkün olduğunu anımsıyorum. Beni de kollardı sanki hep. Dedim ya ama bölük pörçük bunlar bende. Tahir'i Eylül kadar net hatırlamıyorum ama bir çocuk gibi değil de yetişkin biri gibi koruyucuydu. Anlamıyorum. Bunları nasıl hatırlıyorsun? Kardeşini gözünün önünden ayırmazdı. Bu da bana güven veriyormuş o zamanlar. Çocukluk anılarına hesaplaşmam bittiyse yapacak çok işim var. Gelmeseydin. Seni ben çağırmadım buraya. Bay Duygusuz. Ne? Bay Duygusuz. Evet, duygusuz. Alo. Kardeş, bu Nezir Hastane'nin yapılacağı arsayı satın almış. Tıpkı senin tahmin ettiğin gibi. Halledemeyeceğimiz bir durum yok. Hazırlıklı mıyız? Evelallah kardeş. Bunun gibilerin yaptıkları genelde ayağına dolanır. Ha dolanmadığı noktada biz dolandırmasını biliriz. Sen şirkette misin? Yok şu an konaktayım ben çıkmadım daha. Çıkacağım birazdan. Tamam. Geliyorum. Eyvallah kardeş. Kötü bir şey mi oldu? Kim aradı? Bilmeni gerektiren bir şey olsaydı sana söylerdim. Bir anın tutmuyor. Duygu durumuna yetişemiyorum artık senin. Tabii. Ateşi düşünüyorum. Eskisi gibi bizimle vakit geçirmiyor. Şimdi nerede biliyor musun anne? Mezarlıkta. Bize gelmek ister misiniz diye sormadı bile. Ne var bunda kızım? Yalnız gitmek istedi belki. Zaten çoğunlukla da yalnız gidiyor. Uzun zamandır babanı da ziyaret etmedik. Bir ara biz de gidelim. Hayrına da bir şeyler yaparsak iyi olacak. Anlamazdan gelme anne. Ateş Haydar'ın kızıyla fazlasıyla vakit geçiriyor. Giderek bizden uzaklaşıyor. Hissedebiliyorum bunu. Ya intikamdan vazgeçerse? Bak kızım, Ateş de bizim kadar, belki bizden daha fazla çekti. Senin başında ben vardım. Ama o anasız babasız
Ölümlerden döndü. Bunca zulmü yapan adama elbet hesabını soracak. Mercan da tutturdu zaten kaç gündür Eylül diye. Kapa bu konuyu. Bir şey bildiği yok o kızın. Ne yaparsa yapsın boşuna. Ateş planından vazgeçmez. Hele bu saatten sonra istese de vazgeçemez. Yoksa Haydar bizi yerle bir eder. Katilin kızı için kendini de bizi de yok mu sayacak? O şeytanın içini görüyorum ben. Aynı babası gibi. Çıkarları için her şeyi yapar onlar. Ateşi de kandıracak. Doğru, babası gibi. Ama sana daha önce de dedim. Ben ona aman vermem. Vermem. Hiçbir şey yaptığın yok. O kız ateşi parmağında oynatıyor. Ama ben o parmağı kırmasını çok iyi bilirim. O kızın gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Yoksul, çocukluk arkadaşı için hastaneye ismini veren vefalı arkadaş. Ben o kıza papuç bırakmam. Yeter. Aklını başına topla. Ben de nefret ediyorum o kızdan. Neredeyse öldürecektim. Gerekirse yine yaparım. Ama sakin. Bekleyeceğiz. Nasihat dinleyecek halim yok. Zamanım da. Her şeyimi kaybediyorum. Durup izlemeyeceğim artık. Şirkete gidiyorum ben. Ay Allah'tan duymadı. Yoksa bütün konağı ayağa kaldırırdı. Al kardeşim. Eyvallah kardeşim sağ ol. Müzeyyen Hanım bir ağrı kesici istedi ya. Şuradaki dolapta olacak. Malik sen verir misin ya? Sırtım ağrıyor da uzanamıyorum. Teşekkür ederim. Ben bu kızdan çok tedirgin olayım ha. Duysa da duymadım der ha bu şeytan ha şeytan. Tam şeytan. Ya o da patronuna yaranmak, işini kaybetmemek için çabalıyor işte kız be. Ay suyu unutmuşum ya. Biriniz de hatırlatmıyorsunuz. Nerede? Ha? Aklım başka yerde demek ki. Bu sefer gerçekten gitti. Pis dedikoducu. Ben tanıdım onu biliyor musun? O bir şey bilse böyle bakmazdı etrafa. Böyle dizilerdeki entrikalı kötü kadınlar var ya, onlar gibi bakıp dururdu. Devamlı sinsilik peşinde. Hı. Berat. Oğlum. Sen bunları al. Git o bozdur bunları. Arabayı getir. Ben zaten uykularım kaçar. Bunlar benim kolumda dursa ne olacak? Ya düzelteyim derken her şeyi daha beter ettim ya. Özür dilerim anacığım. Oğlum şimdi yok o gerek yok öyle laflara haydi. Git onları bozdur arabayı getir. Ne kendimize ne burada yıllardır ekmeğini yediğimiz bu aileye laf ettirelim. Ay, 2 tane bileziğin ne laf olacak canım? Ha? Önemli olan birlikte olmamız değil mi? Gel lan sen de Malik kardeş. Vallahi ما فيش أحلى من لمة العيلة كده. Yine ne dedi bu? Yani? Ya aile olmak ne güzel bir şey. Haydi gel gel.
Hoş geldiniz. Sağ ol Cemal. Görüşebildin mi emlakçılarla? Konuştum, anlatırım sonra. Nezir toplantı odası seni bekliyor bu arada. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Haberin yokmuş gibi numara yapma. Eski sevgilinin ne haltlar karıştırdığını bildiğinden adım gibi eminim. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne sevgilisi? Nezir hastanenin yapılacağı arsayı satın almış. Bu ikisi birbirinden habersiz iş yapmaz Ateş. Biliyor muydun? Hayır, ilk defa duyuyorum. Sürekli iftira atmandan da sıkıldım artık. Bu masum. Hanımefendi ayaklarını herkese yutturabilirsin. Ama ben yutmam. Ne üçkağıtçı olduğunu gözlerinden okuyabiliyorum. Okuduğun şey kendi yüreğin. Yeniden ortak oluşumuzu kutlarız diye geldim. Neden satın aldın arsayı? Çünkü projeye ben de çok emek verdim. Ayrıca iyi bir yatırım. Kaçırmak istemedim. Bir de seni yalnız bırakmak istemiyorum. Sonuçta malum çevrendekiler sana destek olmaktan çok köstek oluyorlar. Maşallah. Ne kadar da düşkünsünüz birbirinize. Yazık oldu. Çünkü biz hastaneyi başka yere yapmaya karar verdik. Ne demek şimdi bu? Keşke önceden bu asil duygularından bize de bahsetseydin. En azından kazıklanmazdın, değil mi? Çünkü mal sahibi satın almayacağımızı biliyordu. Yoksa sana söylemedi mi? Söylemez tabii. Rekabet yaratıp at yüküyle para kaldırıyorlar bundan. Sorun değil. Yatırım yatırımdır. Mercan için de problem yoksa benim için de yok. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Çok yakında öğreneceksin benimle uğraşılmayacağını. İnşaat için uygun arazileri araştırıp sana e-postayla yolladım. Gidip konumlarını kontrol edeceğim birazdan. Sağ ol Cemal. Hadi gidip şunlara bakalım. Ateş, ben de geliyorum. Çantamı alayım. Aslı sen kal.
Şirketi başıboş bırakmayalım. Cemal burada. Sen kal Aslı. Yapma şunu. Neyi yapmayayım? Elindeki her neyse oynamaya bırak. Kapa şu camı. Ne oluyor? Ne bu tahammülsüzlük? Karşında insan var senin, robot değil. Her hareketimi kısıtlayamazsın. Uyuyacağım ben biraz. Bu da karışır şimdi, kes tamam. Duydum. Güzel. Buraya kor düşmüş bir kere kardeş. Senin bu adama hiddetinde, nefretinde bundan. Sen basbayağı kıskanıyorsun Mercan'ı Nezir'den.
Ne oldu? Yok bir şey. Ölmeye devam et. Seninle yola çıkılmaz. Daha dikkatli kullan. Sinema gecesi mi? Olur. 8 gibi bir işim var benim de. Tamam. Ama o gelmesin ya. Her şeyi yiyip bitiriyor şimdi daha film başlamadan. Neyse ben çıkınca arayayım seni. Öptüm hadi. Sen eceline mi susadın oğlum? Lan, hastane için başka arazi bulmuşlar. Bana niye söylemedin ha? Nezir Bey, bırakın lütfen. Nefes alamıyorum Nezir Bey. Ben müneccim miyim Nezir Bey? Nereden bileyim ben? Nerede bu arazi? Söyle. Vallahi bilmiyorum. Ateş Bey'in günlük programını ben nereden bilebilirim? Aldıklarını verdiklerini bilemem ki. Abi. Onun elemanları bilir. Onlar bilir. Söyle. Tamam. Şimdi müsait değilim. Daha sonra arayacağım ben seni. Selam. Konuşamadık bir türlü. Aslında iyi arkadaş olabiliriz Aslı. Seninle mi arkadaş olacakmışım? Bu izlenimi sana veren nedir? İkimizin de istekleri ve hedefleri aynı. Neymiş benim istediğim? Ateş. Ben ne kadar Mercan'ı istiyorsam sen de o kadar Ateş'i istiyorsun. Davette dans ettiklerinde onlara nasıl baktığını gördüm. O zaman anladım benimle aynı duyguları paylaştığını. Aslı hayırdır? Canını mı sıkıyor yoksa bu arkadaş senin? Yok ya. Ne canımı sıkacak o benim. Senin canın sıkılmış belli. Ben bir gidip konuşayım şu zibidiyle. Ya dur. Boş boş konuşuyor. Gereksiz adam. Bırak gel biz işimize bakalım. Şu dosyayı aramama yardım et. Navigasyonu takip etseydin kaybolmazdık. Kaybolmadık. Şu hale bak. Kaybolduğumuzu bile kabul etmiyorsun. Her şeyi bilen bu tavırların çok sıkıcı. Ayrıca kaybolduk ve senin hatan. Allah aşkına bir sus. Dırdırından fenalık geldi. Dır. Sadece temiz hava almak için indim. Ben mi dırdır ediyorum? Çok kabasın. Yalan mı? Arabaya bindiğinden beri konuşup duruyorsun, kaybolduk falan diyorsun. Bu da kafa yani. Ayrıca kaybolduysak da senin yüzünden. Senin benimle derdin ne? Bütün gün zaten sebepsiz yere çıkışıp durdun bana. Yani tamam senin alışığız bu kaba saba kırıp döken hallerine ama... birkaç gündür neredeyse nefes aldırmayacaksın bana. Farkında mısın sen?
Seninle derdim olacak bir pozisyonda değilsin. Bayan Dırdır. Sadece çok konuşup bunalttın beni. Şimdi arabaya bin. Son bir yer kaldı, oraya bakacağız. Sonra eve geçeceğiz. Bitsin artık bu işkence. Buyur patron. Neredesin? Emrettiğin gibi peşlerindeyim. Saatlerdir geziyor bunlar. Arsa falan bakıyorlar sanırım. Tamam. Peşlerini bırakma. Fırsatını bulduğunda da ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Sen merak etme patron. Arabaya bin. Başladı yine emir kipleri. Ağzından lütfen kelimesi çıkmaz mı senin? Sürekli o... Konuşma.